Belgrad'ın kalbi Knez Mihailova Caddesi. 1 kilometre uzunluğundaki caddede bir sürü restoran, kafe, bar, hediyelik eşya dükkanı, sokak sanatçıları, dünyanın her yerinden gelmiş insanlar ve yerel insanlar bulunuyor. Burası bir nevi bizim İstiklal Caddesi diyebiliriz. Bu caddeden başlamanızı tavsiye ediyorum. Biz başlangıç noktası olarak bu caddeyi aldık. Bu caddeden başladık. Gezdiğim rotayı sizinle paylaşacağım. Bu rotayı takip ederek şehri kolaylıkla yürüyerek gezebilirsiniz. Caddenin sonunda Kale Meydan denilen bir park var. Bu parkın içerisinde bisiklet yolları, yürüyüş yolları var ve aynı zamanda Belgrad Kalesi var. Belgrad Kalesi'nin içinde gezebiliyorsunuz. O dönemin silahlarını görebiliyorsunuz. Yolları, zindanları görebiliyorsunuz. Aynı zamanda kalenin bir ucunda Tuna Nehri ile Sava Nehri'nin birleştiği yeri görebiliyorsunuz. Burada çok güzel bir nehir manzarası var. Burada dinlenip bu manzarayı izleyebilirsiniz. Buradan sonraki durağımız Cumhuriyet Meydanı. Cumhuriyet Meydanı'na giderken biraz rotanın dışına çıktığımızda Prenses Yubika Sarayı var. 1800'lü yıllarda kullanılmış burası. Şu an müze olarak kullanılıyor. Burası Sırp Osmanlı karışımı bir yapısı var. Yol üstünde rotadan biraz çıkıp bunu görebilirsiniz. Buradan yolumuzu Cumhuriyet Meydanı'na çevirdik. Cumhuriyet Meydanı Belgrad'ın en önemli meydanı. Gösteriler, toplantılar, yürüyüşler, mitingler bu meydanda yapılıyor. Bu meydan şehrin en önemli meydanı. Bu meydan konserlerin, festivallerin, mitinglerin yapıldığı bir meydan. Aynı zamanda bir buluşma noktası olarak da kullanılıyor. Meydanda Prens Mihailo anıtı var. Aynı zamanda Ulusal Tiyatro burada bulunuyor ve Ulusal Müze burada bulunuyor. Ulusal Müze'ye girebiliyorsunuz. Ulusal Müze'de ülkenin tarihini tanımak açısından çeşitli eserler bulunuyor. Ulusal Müze'ye pazar günleri giriş ücretsiz. O yüzden denk gelirseniz pazar günü girmeyi tercih edebilirsiniz. Cumhuriyet Meydanı'ndan sonraki durağımız Skadarlia oldu. Skadarlia buranın çok önemli bir yaşam merkezi olmuş. Arnavut kaldırımları, kafeleri, barlarıyla aslında en hareketli yaşam yeri Skadarlia. Sanatçıların çoğu bu bölgede yaşıyor. Burası Belgrad'ın Bohem Mahallesi olarak biliniyor. Çeşitli kafeler, barlar, eğlence yerleri, mutlaka gelip görmeniz gereken bir bölge Skadarlia. Burada yemek yiyebilirsiniz, bir şeyler içebilirsiniz, akşam eğlenebilirsiniz. Mutlaka buraya gelin ve Skadarlia bölgesini mutlaka görün. Buraya kadar izlediyseniz sizden bir beğeni rica ediyorum. Aynı zamanda beni takip ederseniz sevinirim. Skadarlia bölgesinden sonra Taj Meydan'a gittik. Taj Meydan, Belgrad'daki binaların taşlarının çıkarıldığı bir alanmış. Burası büyük bir boşlukmuş. Sonradan burayı parka çevirmişler ve içinde Aziz Marko Kilisesi var. Burası bir Rus kilisesi. Taj Meydan'a gelmişken Aziz Marko Kilisesi'nde mutlaka görün. Taj Meydan'dan sonraki durağımız Nikola Tesla Müzesi oldu. Nikola Tesla Sırbistan doğumlu, Belgrad yakınlarında bir yerde doğmuş. Hatırasını yaşatmak için burada bir müze açmışlar. Bu müze içerisinde onun çeşitli çalışmalarının örneklerini görebiliyoruz. Aynı zamanda 130 bine yakın yazılı arşiv de bu müze içerisinde barındırılıyor. Buraya belli sayıda ziyaretçi alınıyor. Buraya girmek isterseniz da saatleri koyuyorum. Nikola Tesla Müzesi'nden sonra yaklaşık 700-800 metre uzaklıkta Belgrad'ın mutlaka görülmesi gereken Aziz Sava Katedrali bulunuyor. Aziz Sava Katedrali Belgrad'ın en önemli simgelerinden bir tanesi olmuş. Yapımına 1935'te başlanmış. Fakat 2. Dünya Savaşı nedeniyle
yapımı durmuş. Daha sonra 1980'lerde tekrar yapımına başlamışlar ve 2004 yılında bu katedrali bitirmişler. Şu an arkamda duran katedral Aziz Sava Katedrali. Dünyanın en büyük Ortodoks kiliselerinden bir tanesi. Buraya geldiğinizde mutlaka gelmeniz, görmeniz gereken yerlerden bir tanesi Aziz Sava Katedrali. İlk gün için Belgrad gezimizde görmemiz gereken yerlerin hepsi bu şekilde. Eğer benim yapmış olduğum bu rotayla gezerseniz yürüyerek çok kolay bir şekilde bir gün içinde görülmesi gereken önemli yerleri mutlaka göreceksiniz. Aynı zamanda açıklamalara da bu rotanın sıralamasını bırakacağım. Herhangi bir soru sormak isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Bugün Zemun bölgesine gittik. Zemun bölgesi Belgrad'a çok yakın, 8 kilometrelik mesafede ama çok farklı bir kültürü var. Yıllarca Belgrad'dan ayrı bir yer olarak kalmış. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun sınırları içerisindeymiş. Sırbistan Krallığı'yla Avusturya Macaristan sınırındaki bir yerleşim yeri. Buraya da mutlaka gelmenizi öneriyorum. En azından sokaklarında dolaşıp tarihi dokuyu hissedebilirsiniz. Burada Belgrad'a yaklaşık 8 kilometre mesafede çok farklı bir kültüre şahitlik edebilirsiniz. Zemun bölgesine gelmişken Gardoş Kulesi denilen yer var. Onu mutlaka görün. Burası aynı zamanda Milenyum Kulesi olarak da geçiyor. Macarların Avrupa'ya girişlerinin 1000. yılı şerefine yapılmış bu kule. O nedenle Milenyum Kulesi olarak geçiyor. 200 dinar karşılığında, 2 euro karşılığında Gardoş Kulesi'ne çıkabilirsiniz ve manzarayı izleyebilirsiniz veya onun ön tarafından da zaten Tuna Nehri manzaralı şekilde Zemun'u izleyebiliyorsunuz. Burada üst tarafta, Gardoş'un üst tarafında bir mezarlık var. O mezarlığa bir bakın derim. İlginç mezarlıklar var. Zemun bölgesinde Zemun Pazarı'na gidebilirsiniz. Burası Veliki Meydanı var. Hemen onun yanında bulunuyor zaten. Meydanda Aziz Nikola Kilisesi var. Oraya da uğrayın derim. Zemun Müzesi var. Oraya da uğrayabilirsiniz. Ama en başta söylediğim gibi Zemun başlı başına gezilmesi, görülmesi gereken bir yer. Otel Moskova'nın alt tarafında bulunan Zeleni Venaş'tan 707 ve 706 numaralı otobüslere binerseniz Zemun'a ulaşabiliyorsunuz. Burası ada Siganlıya denilen bölge. Nehrin kenarında plajlar var. Burada nehirde yüzebiliyorsunuz. Belgrad'a gelmişken mutlaka uğramanız gereken yerlerden bir tanesi. Özellikle de mevsiminde geldiyseniz mutlaka buraya uğrayın. Buraya nasıl geliyoruz? Zeleni Venaş'tan 56 numaraya veya 53 numaraya binerek gelebilirsiniz. Burada nehre girip serinleyebilirsiniz, güneşlenebilirsiniz. Herhangi bir soru sormak isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Videomu beğenirseniz ve abone olursanız çok sevinirim.